Hiç başınıza geldi mi? Biriyle tanışırsınız, sizi önce dünyanın merkezine koyar, göklere çıkarır, sonra bir bakmışsınız en ufak bir şeyde sizi yerin dibine sokuyor. Veya en masum eleştirinize bile sanki ona savaş açmışsınız gibi tepki veriyor, suçu asla ama asla üstlenmiyor. Eğer bu senaryo size bir yerlerden tanıdık geliyorsa, bilin ki yalnız değilsiniz. Hadi gelin bu kafa karıştıran ve insanı gerçekten çok yoran dinamiğin arkasındaki temel deseni birlikte çözelim. Şimdi bu kafa karışıklığının ana sebebi genellikle aynı madalyonun iki farklı yüzüne bakıyor olmamız. Dışarıdan bakınca birbirine taban tabana zıt gibi görünen iki farklı maske var ama aslında ikisi de aynı yerden, aynı içsel kırılganlıktan besleniyor. İşte olay burada ilginçleşiyor. Psikoloji bize iki ana tablo çiziyor. Büyüklenmeci ve kırılgan narsizm. Büyüklenmeci tip hepimizin aklındaki o klasik imaj aslında. Hani o kendine aşırı güvenen, spot ışıklarını seven, sürekli övgü ve hayranlık bekleyen tip. Ama bir de kırılgan tip var ki o tam tersi bir görüntü sergiliyor. Daha içe dönük, kaygılı ve eleştirilmekten, olumsuz bir söz duymaktan ölesiye korkuyor. Harika bir soru. Çünkü bu soru bizi dışarıdan görünen davranışların bir katman altına, yani meselenin tam kalbine indiriyor. Bu iki zıt maskenin arkasında yatan ortak bir çekirdek, ortak bir yazılım var. İster kendini dışa dönük bir kibirle göstersin, ister içe dönük bir kaygıyla. O maskelerin altında ikisinde de paylaşılan ortak bir davranış planı, yani bir temel örüntü yatıyor. İşte bu örüntüyü anladığınızda bütün parçalar yerine oturuyor. İşte o temel örüntü tam olarak bu. Bunu ben söylemiyorum. Alanın en temel kılavuzu olan DSM-5 söylüyor. Her iki tipin de paylaştığı özellikler bunlar. Nedir peki bunlar? Kısaca bakalım. Kendini herkesten üstün görme, sınırsız başarı, güç, güzellik hayalleri kurma, kendilerinin çok özel olduğuna ve ancak başka özel insanlar tarafından anlaşılabileceğine inanma, sürekli bir hayranlık ve takdir ihtiyacı, bu onlar için adeta benzin gibi, her şey kendilerine hak görme ve belki de en can alıcısı, sizin ne hissettiğinizi anlama ya da umursama kapasitelerinin neredeyse olmaması, yani empati yoksunluğu. Peki bütün bu şov, bu ben harikayım, ben özelim tavrı neyi saklıyor olabilir? Aslında arkasında dev bir içsel boşluk ve yetersizlik hissi var. Gördüğünüz o parlak zırh var ya, onun tek bir amacı var. İçerideki o incinmiş, kırılgan özü korumak. Peki, o parlak zırha bir darbe gelirse ne olur? O özenle inşa edilmiş ego bir tehditle karşılaştığında ne yaşanır? İşte tam o an maskenin çatladığı ve altındaki bütün dinamiğin en çıplak haliyle ortaya döküldüğü andır. Ve o zırhı çatlatan en büyük çekiş nedir biliyor musunuz? Eleştiri. Ama öyle büyük bir eleştiriye falan gerek yok. En ufacık, en iyi niyetli, en yapıcı geri bildirim bile onların o mükemmel benlik algısına yapılmış doğrudan bir saldırı olarak algılanır. İşte bu slide, iki tipin yollarının nerede ayrıldığını muhteşem bir şekilde gösteriyor. Büyüklenmeci tip, eleştiriyi duyunca ne yapar? Direkt saldırır. Öfkelenir, sizi suçlar, konuyu bambaşka bir yere çeker, yani gaslighting yapar. Kırılgan tipse tam tersi. O darbeyi içine atar. Yoğun bir utanç duyar, kendini geri çeker ve o olumsuz cümleye günlerce haftalarca takılıp kalır. Bakın, işin özü şu. İkisi de aynı yerden darbe alıyor. Aynı acıyı hissediyor. Sadece bu acıyla başa çıkma yöntemleri geceyle gündüz kadar farklı. Bu dinamiklerin en keskin, en net görüldüğü yer neresi dersiniz? Genellikle ailenin içi. Özellikle de narsistik bir ebeveyn varsa o aile adeta bir sahneye dönüşür ve çocuklara da çoğu zaman farkında olmadan belli roller dağıtılır. Bu rollerden en bilineni altın çocuktur. O ailenin vitrinidir, gurur kaynağıdır. Ebeveynin kendi yapamadıklarını yaptığı bir projesidir. Ama bu parlaklığın, bu sevginin ağır bir faturası vardır. Koşullu olması. Başarılıysan, beklentiyi karşılıyorsan varsın, karşılamıyorsan yoksun. Klinik psikolog Ömer Kurt'un bu sözü durumu o kadar güzel özetliyor ki, altın çocuk aslında imkansız bir seçimle karşı karşıyadır. Ya kendi olacak, kendi yolunu çizecek ve ebeveyninin sevgisini kaybetme riskini alacak ya da o sevgini garantilemek için kendi özgürlüğünden, kendi benliğinden vazgeçecek. Korkunç bir ikilem. Madalyonun öbür yüzünde kim var? Günah keçisi. Ailede ne ters giderse gitsin fatura ona kesilir. Ebeveynin kendi hayal kırıklıklarının, öfkesinin, hatalarının yansıtıldığı bir hedef tahtasıdır adeta. İşte bu ifade günah keçisinin içinde bulunduğu o çaresiz durumu özetliyor. Onun dünyasında kazanmak diye bir şey yoktur, ne yaparsa yapsın eleştirilir, ne yaparsa yapsın suçlanır.
Ve bu durumdan genelde iki sonuç çıkar. Ya öz saygısı tamamen yerle bir olur ya da madem öyle işte böyle diyerek her şeyi isyan eden bir ruha bürünür. Tamam, bütün bunları konuştuk. Tipler, maskeler, ailedeki roller. İyi de biz bu bilgiyle ne yapacağız? Bütün bunları bilmek ne işimize yarayacak? Bakın buranın altını kalın bir kalemle çizmek istiyorum. Amacımız kimseye sen narsistsin diye etiket yapıştırmak, teşhis koymak değil. Biz burada doktorculuk oynamıyoruz. Tek amacımız var, bu kafa karıştırıcı ve yıpratıcı davranışların arkasındaki örüntünü görmek. Sisi dağıtıp manzarayı netleştirmek. Çünkü o örüntüyü anladığınız an güç size geçer. Artık onların kurduğu oyunda bir piyon olmak zorunda kalmazsınız. Kavgayı körüklemek yerine net bir sınır çizersiniz. Manipülasyon tuzağına düşmek yerine bir adım geri çekilirsiniz. Güç, reaktif bir şekilde tepki vermekten çıkıp bilinçli bir şekilde yanıt vermeye geçer. İşte asıl güç budur. O zaman bu anlatımı zihninizde bir kapı aralayacak o güçlü soruyla bitirelim. Artık bu örüntüyü daha net gördüğünüze göre yarından itibaren neyi farklı yapabilirsiniz? İlişkilerinizde hangi sınırları çizmenize yardımcı olabilir bu bilgi? Unutmayın, anlamak kendinizi korumanın ve değiştirmenin her zaman ilk adımıdır.